Sizin onlara doğru klinik yönlendirmeyi yapmanız gerekiyor. Yani ben bu hastada şunu bekliyorum, öncesinde şunu gördük. Onun da size bilgisi dahilinde verdiği tabii doğru neyse ona göre sizin bir plan yapabilmeniz lazım. Ama şuna da hazırlıklı olmanız lazım. Patolog arkadaşlar haklı olarak belli bir noktada ben buna Frozen'da cevap veremem de diyebilirler. Dolayısıyla siz onu duymak istemiyorsanız o Frozen işine hiç başlamayın. Çünkü o cevapla da başa çıkabilecek bir stratejiniz olmalı. İşin içine o kadar girdiğinizde patologların ne kadar zor bir iş yaptığını aslında daha iyi idrak ediyorsunuz. Hocam siz daha önceki videolarınızda ameliyat sırasında hep ve sonrasında da öncesinde de hep patologla irtibat halinde olmanın öneminden bahsediyorsunuz. Doğru. Bu neden önemli hocam? Ne katıyor cerrahiye? Şimdi genelde tümör ameliyatı yaparken siz tümörün kıyısından giderek bir şey çıkartmak istemezsiniz. Bu kötü huylu tümörlerde kuraldır. İyi huylu tümörler olabiliyor. Onlarda buna daha tümöre yakın durmayı cesaret edebilirsiniz organ hacmini korumak için ama bir kanserden bahsediyorsanız kural olarak siz tümörün çerçevesini çizmiyorsunuz. Onun çerçevesinin dışında bir çizgiden gidip araya mutlaka sağlam doku bırakarak çalışıyorsunuz. Gerideki cerrahi sınırlarda herhangi bir şekilde tümörün nüksedebileceği bir hücre kalmasın. Bu teyidi size patologlar ameliyat sırasında frozen section denen bir incelemeyle yapıyorlar. Bu bizim aslında gözümüz, ultrason gibi sınır çizdiğimiz ne varsa onun çok özel bir parçası diye düşünmek lazım. Mikroskop altında bakılıyor. Sizin çıkarttığınız yüzeyler boyanıyor ve tümörün o boyalı yüzeye temas edip etmediği değerlendiriliyor. Buna ameliyatta yaptığınızda sınırlarınızı soruyorsunuz. Mesela pankreasın damarlara doğru olan sınırında tümör var mı? Pankreasın kestiğim boynunda tümör var mı? Kestiğim safra yoluna doğru bu tümör devam ediyor mu? Bunları patolog arkadaşlar özel bir immün boyama yapmadan hücre morfolojisi dediğimiz hücrelere bakıp şekil değişiklikleri var mı yok mu diye yaklaşık 15-20 dakika, yarım saat işte yaptığınız dokunun özelliğine ve karmaşıklığına bağlı olarak gibi ama çok kısa bir sürede hasta henüz uyurken size burada tümör görüyorum, görmüyorum diye %70, %80 hassasiyette ortalama bilgi verirler. Daha ötesine geçmelerini istemek aslında hakkımız yoktur. Bunu da bilmek lazım. Çünkü dediğim gibi bir takım boyaları yapmadan onların da bazı kanser türlerinde normalle bu değişmiş olan dokuyu birbirinden ayırması çok zordur. Burada çok büyük bir tecrübe gerekiyor. Sizin onlara doğru klinik yönlendirmeyi yapmanız gerekiyor. Yani ben bu hastada şunu bekliyorum, öncesinde şunu gördük. Onun da size bilgisi dahilinde verdiği tabii doğru neyse ona göre sizin bir plan yapabilmeniz lazım. Ama şuna da hazırlıklı olmanız lazım. Patolog arkadaşlar haklı olarak belli bir noktada ben buna Frozen'da cevap veremem de diyebilirler. Dolayısıyla siz onu duymak istemiyorsanız o Frozen işine hiç başlamayın. Çünkü o cevapla da başa çıkabilecek bir stratejiniz olmalı. Bunu öncesinde ve sonrasında hasta yakınlarına anlatabiliyor olmanız lazım. Orada muhatap hasta için sizsiniz. Patolog değil. Patolog bana öyle dedi de ben bunu böyle yaptım demek aslında bence çok yanlış bir şey. Patoloğunuzu zor durumda bıraktığınız gibi kendiniz de aslında sorumluluk almaktan kaçıyorsunuz demek o. Yani bence iyi bir stil değil, öyle söyleyeyim. Peki burada hiç yanlış yönlendirilme riskiyle karşı karşıya kaldığınız oldu mu? Tabii ki. Ama bu hani yanlış yönlendirme demeyelim. Onların yapabileceğinin sınırlarını ben de biliyorum. Benim çok yakın arkadaşlarım oldu her zaman patologlar. Benim yapmış olduğum Almanya'daki moleküler biyoloji çalışmalarım sırasında ben şu an bir patoloğun artık otomatize olduğu için yapmadığı şekilde immünhistokimya denen boyalardan kendim dokuyu alıp onu alkolde sonra formaldehit'te bekletip parafine gömüp kesit alıp boyayıp orijinal bir immünhistokimya protokolü oturttuğum o kadar çok tecrübem oldu ki onun ne kadar emek verilen bir iş olduğunu ben yaparak öğrendim. Yani benim şaka değil. Kutularda 100 slide sığar. Ben onları hep çift çift koyardım. 200 slide'ı sığdırırsınız bir kutuya. Kutularım ben Almanya'dan Türkiye'ye gelirken sayısını bildiğim için 10.000'in üzerinde benim kestiğim ve boyadığım slide'ım vardı. Dolayısıyla hani işin içine o kadar girdiğinizde patologların ne kadar zor bir iş yaptığını aslında daha iyi idrak ediyorsunuz.
Arkadaşlarım da oldular çalıştığım kurumlarda. Hep de şanslıydım. Çok da iyi patologlarla hala daha öyle çalıştım. Frozen'ın ötesinde sonrasında da size kalıcı patolojiyi detaylı bir şekilde raporlayanlar gene patologlar oluyorlar. Ve orada da mesela siz elinizden gelen en iyi ameliyatı yapıyorsunuz. Burada patolog derken sadece doktor arkadaşlarımdan bahsetmiyorum. Oradaki teknisyenlerin de inanılmaz büyük bir katkısı oluyor. O boyamayı yapan, ana makroskopi işte parçası, bir de mikroskopisi var onun, mikroskop altına bakılan. Onu ayıklayan, işte gerekli yerlerindeki lenf nodlarını diseke eden, toplayan patolog teknisyen arkadaşlarım var. Yani onların da muazzam bir katkısı var. Sizin nihai başarınızdaki aslında takımın içinde mutlaka onlar da aslında çok sık söylenmese de çok değerli insanlar. Size yaptığınız işin kalitesine aslında çıkan patoloji belirler. Dolayısıyla o kalitenin iyi olabilmesi için de birinin oradaki sizin topladığınız diyelim 50 lenf nodunun 50'sini de bulması gerekiyor. Bunu yapan insanlara hani bir şekilde her zaman müteşekkir oluyorsunuz. Bu nedenle çünkü kanser bir ekip işi diyorlar değil mi hocam? Kesinlikle. Kesinlikle ve patologlar bunun hani en temel parçalarından biri. Başta biyopsiyle mesela tanı alınıp endoskopik ultrasonda o kadar muazzam başarıyorlar ki düşünün. Gastroenterolog arkadaşlar çok zor bir iş yapıyorlar. Bir gastroenteroloğun yaptığı belki de en zor işlemlerden biridir endoskopik ultrason. Bir endoskopun ucuna takılmış bir ultrason probundan bakıp bir tümör görüp onun mesela kistse içinden değil duvarından bir iğne geçirerek biyopsi alıyorsunuz. Hani anlatırken yoruluyor insan. O çıkanı da ROSE denen bir şey vardır. Rapid On-Site Cytological Examination diye. Bunu yapmıyorsanız aslında gastroenteroloğun da eli belli bir şekilde daralıyor. Çünkü patologlardan birisi ya da teknisyenlerden birisi orada gidip evet aldığınız parçada yeterli sayıda değerlendirmeye uygun örnek için hücre vardır ya da yoktur'u endoskopik işlem sırasında söylüyorlar. Bunu biz şu an rutin olarak kullanıyoruz. Bize çok normal geliyor ama o kadar aslında sıra dışı bir istek ki bu. Hani birisi o iğneyi oraya geçirecek, öbürü çıkan şeye böyle mikroskop altına bakıp yeterli örnek aldın ya da almadın diyecek. Almadın diyorsa hastayı uyandırmadan tekrar birinci örnekte olduğu gibi ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci yeterli örnek gelene kadar geri bildirimde bulunarak tekrar örnek aldırtıyor. Yani onların tanı öncesinde, ameliyat sırasında ve sonra nihai tanıda dediğim gibi yani çok büyük bir bizim için yön verici etkisi oluyor. Peki hocam patolog orada %100 doğru bilgi verebiliyor mu? Şimdi dediğim gibi hani ilk baştaki o sınırlı sayıda hücrenin geldiği yerde ya da Frozen incelemesinde hassasiyetleri daha düşüktür. Ama nihai patolojide çok büyük bir oranda %99 diyeyim doğru tanıyı koyarlar. %1 gibi hani onu söylemek doğru mu bilmiyorum ama hani %1 diyeyim yani küçüklüğünü anlatmak için o rakamı öyle uydurdum. Yanılabilirler. O noktada da işte zaten bizim aslında işi takım olarak yapmaktan mutluluk duyduğumuz şey bizim bunun nihai sonucu şudur dedikleri raporu konuştuğumuz bir multidisipliner konseyimiz oluyor. Orada dönüp baştaki radyoloji filmlerine bakıp ben ameliyatta şunu buldum siz ama bunu diyorsunuz dediğiniz ve tartışılan ek boyama istenen ve aslında ilk tanıdan farklılaşan örnekler ara sıra olur. Seyrektir, çok seyrektir ama işte patolog da hani ben buna baktım bitti bir sonraki gelsin diye kopmaz. O hastanın tedavisinin kalanına da dahil olursa işte bu takım işbirliği o %1 diye küçülttüğüm oranı sıfıra indirmeye yarıyor. Bizim mesela hakikaten çok zor vakalarımız oluyor bir referans merkezi olduğumuz için. Burada da hani onların sınırları çerçevesinde siz yeterli geri bildirimde bulunmazsanız patolog da hani birbirine benzeyen şeyleri belli bir yere kadar tanıyabilir. Ama mesela son bir örneğini söyleyeyim. Çok değer verdiğim bir hastamın seyrek görülen bir karaciğer tümörü tanısı dış merkezde bize konuldu. Biz ameliyatını yapması çok zordu. Yaptık. Çıkan parçaya gene benzer bir tanı konuldu ama şu bilgiyi tabii patoloğa siz söylemezseniz o da belli bir gözlükle bakıyor. Biz bu işte çok saldırgan, çok hızlı büyüyecek tümör diye tanımlanan şeyi eski incelemelere baktığımızda 4-5 yıl evvel de aynı alanda daha küçük olarak görüyoruz dediğinizde o tanıya uymayan bir yeni bilgi veriyorsunuz. O zaman ayırıcı tanısına şunları da katalım diye ek boyama yaptıklarında bambaşka bir yere gelebiliyorsunuz ve bu sayede hasta kemoterapi alacakken almadığı bir yere geldi. Yani bu bizim mesela geçen sene yaşadığımız bir böyle
sanki bir nasıl diyeyim kriminal hikayeyi çözen işte dedektiflik gibi bir arada çalışıp becerebildiğimiz bir şey oldu. Yani hepimiz mutluyuz bundan. Hasta en başta. Nasıl bir şeydi hocam? Biraz detay verir misiniz? Taşlı yüzük hücreli denen çok saldırgan bir tümörün genelde midede biz görürüz. Safra yollarında olduğu düşünülmüştü. Tümörün çapı karaciğerin ortasında yaklaşık 10-11 santim çapa ulaşmıştı. Şimdi o tümörlerin 10-11 santim çapa ulaşması hızlı yayılan ve çok saldırgan olduklarından dolayı çok mümkün değildir. Yani o saate kadar zaten hastaya çok daha ciddi zarar vermiş olmasını bekliyorsunuz. Hastaya bakıyorsunuz kötü durumda değil. Patolojik tanı böyle bir şekilde dışarıda, dış merkezde konulmuş geliyor. Bizim patolog arkadaşlar da yön veriyor. Onlar da anlaşılabilir ama siz ya bu benim kafama uymuyor deyip eski tetkiklerine dönüp baktığınızda ona benzer eskisine de hemanjiyom denilmiş karaciğerdekine bu arada radyologlar tarafından. Bunları ama hepsini birden birleştirecek işte imkanda siz sahipsiniz. Hakikaten baktığıma hemanjiyoma benziyor mu? Benziyor. Öbür taşlı yüzeye benziyor mu? Benzemiyor mu? Benziyor. Ama nöroendokrin tümörlerin taşlı yüzük tipinde olan bir alt grubu vardır. Seyrektir. Nihayetinde öyle bir şey çıktı. Dolayısıyla hani cerrahi rezeksiyon sonrasında genelde biz karaciğerin primer nöroendokrin tümörü yoktur diye kabul ederiz ki primerini aramaktan vazgeçmeyelim. Bazen çünkü karaciğer enteresan bir şekilde kendi çıktığı dokudaki yarım santim boyundaki bir tümörün metastazı 15 santime ulaşabiliyor. Onu görüyorsunuz, onu çıkartıyorsunuz. Sonra yıllar sonra bile primerini bulduğunuz olur. Onları da çıkartırsınız. Bu hastamızda da öyle oldu. Hem metastazıyla başladı yolculuk ama 3-5 ay sonra primerini de bulduğumuzda onu da çıkarttık.